Okumak, yazarla okur arasında geçen sessiz, mahrem ve eşsiz bir sohbettir. Bir köşeye çekilir, kapağı aralar ve kelimelerden inşa edilmiş bambaşka bir evrene adım atarsınız. Ancak bu evreni bir başkasıyla paylaşmak, bir kitabı bir grupla masaya yatırmak, o sessiz sohbeti çok sesli bir şölene dönüştürmektir. Çünkü bir kitabı grupla okuduğunuzda sadece yazarın zihnine değil, yanı başınızdaki insanların ruhuna da misafir olursunuz. Peki farklı zihinlerin aynı sayfalarda buluştuğu bu edebi yolculuk başından sonuna kadar nasıl kusursuz bir şekilde tasarlanır? Gelin kelimelerin okyanusunda birlikte yelken açmanın inceliklerine yakından bakalım. Birinci adım. Doğru yol arkadaşlarını ve pusulayı seçmek. Her büyük yolculuk doğru bir ekiple başlar. Etkili bir kitap tahlili için kalabalıkların gürültüsüne değil, samimi bir çemberin sıcaklığına ihtiyaç vardır. 8 ila 10 kişiden oluşan, birbirini dinlemeye ve anlamaya hevesli bir grup, tahlilin kalbini oluşturur. Grup tamamlandığında ise sıra pusulayı, yani kitabı seçmeye gelir. Kitap seçimi bir kişinin tek elinde olmamalı, ortak bir şevkle belirlenmelidir. Bu pusula, kimi zaman kurgusal bir evrenin kapılarını aralayan sarsıcı bir roman, kimi zaman zihni törpüleyen felsefi bir deneme, geçmişe ışık tutan tarihi bir inceleme, ufuk açıcı bir sosyolojik araştırma veya ilham veren bir biyografi olabilir. Önemli olan seçilen eserin türü ne olursa olsun, üzerinde konuşulmaya, tartışılmaya ve deşilmeye değer bir derinliğe sahip olmasıdır. İkinci adım, yalnızlık demleri ve aktif okuma. Çember kurulmadan önce herkesin kendi içsel yolculuğuna çıkması gerekir. Ancak tahlil niyetiyle okumak sıradan bir okuma eyleminden farklıdır. Artık elinizdeki bir metin değil, keşfedilmeyi bekleyen bir haritadır. Satır altları çizilir, sayfa kenarlarına soru işaretleri ve ünlemler bırakılır. Yazarın savunduğu bu ana fikir ne kadar geçerli? Bu argüman benim ahlak veya mantık anlayışımla örtüşüyor mu? Metnin satır aralarında gizlenen asıl mesaj ne? Okur, zihnindeki bu soruları yazarın aynasına yansıtmalı ve buluşma günü için heybesini fikirlerle, eleştirilerle ve notlarla doldurmalıdır. Üçüncü adım, çemberin kurulması ve moderatörün rolü. Vakit tamam olup da bir araya gelindiğinde, o mekan artık sadece bir oda, bir kafe veya dijital bir ekran değildir, orası bir fikir meydanıdır. Bu meydanın adil, yargısız ve özgür olması şarttır. İşte bu noktada sahneye moderatör çıkar. Moderatör bir otorite figürü değil, sohbetin akışını sağlayan görünmez bir orkestra şefidir. Konu dağıldığında grubu nazikçe merkeze çeken, sessiz kalanlara söz hakkı veren ve tartışmanın ateşini harlayan kişidir. Dördüncü adım, kapıları açan sorularla derine inmek. Tahlil, kitabı beğendiniz mi gibi sığ ve tek kelimelik cevapları olan sorularla başlamaz. Nitelikli bir tahlil, zihnin kapılarını zorlayan anahtarlarla açılır. Moderatör veya grup üyeleri eserin türünü kucaklayan ucu açık soruları masaya bırakır. Yazarın bu eserde bizi yüzleştirmek istediği temel hakikat veya ana argüman neydi? Eğer bu bir kurguysa karakterin aldığı karar, bir düşünce yazısıysa yazarın savunduğu tez bizim dünya görüşümüzle nasıl bir çatışma yaratıyor? Kitabın son cümlesi veya varılan nihai sonuç size yeni bir ufuk mu açtı yoksa bildiklerinizi mi yıktı? Bu sorular yüzeydeki kelimeleri aşarak metnin felsefi, psikolojik, sosyolojik veya tarihi katmanlarına inmeyi sağlar. Beşinci adım, tahlil adabı, farklılıkların harmonisi ve dinleme sanatı. Tahlilin en büyüleyici anı, sizin hiç fark etmediğiniz bir detayı karşınızdakinin tutup gün yüzüne çıkardığı o aydınlanma anıdır. Herkes aynı metni okumuştur ama metin herkesin kendi hayat tecrübesi ve bilgi birikimi süzgecinden geçerek farklı anlamlar kazanır. Ancak bu fikir çeşitliliğinin bir harmoniye dönüşmesi, tahlil adabına harfiyen uymakla mümkündür. Fikirlerin özgürce yeşerebilmesi için en temel kural, sırayla konuşmak ve konuşanın sözünü asla kesmemektir. Bir grup üyesi düşüncesini aktarırken, onu aktif, sabırlı ve saygılı bir sessizlikle dinlemek, eseri kendisini anlamak kadar kıymetlidir. Eğer dile getirilen fikre bir itirazınız varsa veya konuyu zenginleştirecek bir ekleme yapmak istiyorsanız araya girmemeli, konuşmacının sözünü tamamlamasını ve sıranızın gelmesini beklemelisiniz. Tahlilde itirazlar sükunetle ve nezaketle yapılmalı, fikirler çarpışırken egolar değil, hakikat kıvılcımları ön planda olmalıdır. Bir başkasının perspektifini dinleme olgunluğu göstermek,
o tahlilin size kattığı en büyük erdemdir. 6. adım: sentez, kapanış ve yeni ufuklar. Saatler süren zihin fırtınasının ardından hasat zamanı gelir. Çemberin ortasındaki eser artık kapağını ilk açtığınızdaki o durgun metin değildir. Konuşulmuş, tartışılmış, çoğalmış ve her birinizin zihninden bir parça alarak devleşmiştir. Toplantının sonunda ortaya çıkan farklı fikirler, karşıt görüşler ve ortak çıkarımlar kısaca özetlenir. Eserin yazarla vedalaşıp tamamen okur grubuna mal olduğu o muazzam tatmin duygusu yaşanır. Ve nihayet o tatlı soru sorulur. Peki bir sonraki durağımız neresi? Hangi yazarın dünyasına, hangi yeni düşüncelere konuk oluyoruz? Bir kitabı tek başına okumak size dünyaları verir. Ancak bir kitabı saygı ve dikkat çerçevesinde bir grupla tahlil etmek, size diğer insanların dünyalarını da hediye eder. Sizler de etrafınızda kelimelerin, fikirlerin ve dinlemenin gücüne inanan o güzel insanları bulun, çemberinizi kurun ve sayfaların arasında birlikte derinleşmenin tadını çıkarın. Kitapla kalın, okumakla kalın, anlamakla kalın. Hoşça kalın.